Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Python'da match case kullanımını göreceğiz. Diğer program dillerinde switch case olarak da bilen arkadaşlar vardır. If ve match case aşağı yukarı aynı mantıkta çalışacak arkadaşlar. Kontrol ifadesi. Şimdi programımız şöyle çalışacak. Bir sorun var. Soruma burada 1, 2, 3, 4 diye seçenekler sunacağım. Kullanıcı buradan 1, 2, 3, 4'ü seçecek, gönderecek. Şu cevabı vermiş olacak. Karşılıkları da. Biz de kullanıcının verdiği cevaba göre burada bir label'ımızda ona mesaj vereceğiz arkadaşlar. Şimdi Python proje benim Python projemi tuttuğum klasör bu. Seri boyunca da hep bu klasörün içine kodlama yapıyoruz. Buraya match case diye bir klasör oluşturdum. Bunu oraya kaydedeceğim arkadaşlar. Şöyle kaydet diyorum. Şunun içine arayüz diye, hatta bunu match arayüz diye kaydediyorum arkadaşlar. Bunu aşağı indiriyorum. Stüdyomu açıyorum. Stüdyo 2022. Burada da arkadaşlar şu klasörü o seçtiğim klasörü, bu ismi değiştirmiştim, hata olabilir. Şuradan yerel bir klasör aç deyip arkadaşlar match case klasörünü açıyorum. Şimdi bir dönüştürme kodumuz vardı. Onu da kopyalayalım. Dönüştürme kodumuzu da aynı klasörün içine atalım. Ben her uygulamayı arkadaşlar bu klasörün içindeki bütün dosyayla birlikte videoların altına, açıklama kısmına paylaşıyorum. Oradan indirin. Her seferinde dönüştürme kodunu da atıyorum. Belki ilk defa izleyen olabilir diye. Şimdi dosya aç kısmına arkadaşlar ilk yapacağımız iş bu. Dönüştürme kodumuzu açıp arayüz dosyamızı Python dosyasına çevirmek. Buraya match arayüz yazıyorum. Bu arkadaşlar UI dosyasının ismi, yani şu match. Ben oraya hey yazmamışım. Arayüz. Burada arkadaşlar ismin aynı olması lazım. Şuraya hey yazmamışız. Böyle olsun. Buraya yazalım. Match ya da buraya direkt match case diyelim. Match case. Belki burada arkadaşlar şey de olabilir. Bazen kod gibi algıladığı da oluyor. Match k diyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi py dosyam olacak. Py dosyamın ismi de bu. Bunu kopyalıyorum. Stüdyoda terminale geliyorum arkadaşlar. Terminalde hazırlanıyor. Şu match case şeyini görmem lazım arkadaşlar. Dizinini kodum çalıştırıyorum. Bakalım şimdi. Buraya bakın, bizim Python dosyamız oluştu. Şimdi ben bir tane de kendim ana kodları yazacağım. Python dosyası oluşturacağım. Bunu defalarca kez anlattım videonun serimizin başında. İlk defa bu videoyu izleyenler ilk 3 videomuzu mutlaka izlesin arkadaşlar. Burada artık tekrar etmeyeceğim. Yeni bir dosya açıyorum. Buna Python diyorum ve bunu da şöyle arkadaşlar yine match case'in içine main diye kaydediyorum. Ana sayfam bu olacak arkadaşlar. Bunu bir kapatıp açacağım arkadaşlar. Evet, şu ana sayfam main py olacak. Şimdi arkadaşlar burada şeye başlıyorum. Aktarmaya. Önce kodları çalıştıracağım. Kütüphanelerimi yazacağım ve uygulama dosyalarımı import edeceğim. Daha sonra bu match şu oluşturduğumuz şu match'ca Python dosyasını bunun içine import edeceğim arkadaşlar ve bunun üzerinden kodlamaya devam edeceğim. Önce kütüphaneleri yazalım. Şuraya import edemeyi unuttuk.
Arkadaşlar diğer programlarda da hep buraları aynı yaptık zaten. Standart bir nevi, bunlar standart bizim kullanımlarımızda. Şimdi şuraya oluşturduğum dosyanın ismini yazacağım. Match alt tire ca, bunu yazacağım. Bunun içindeki bütün her şeyi yıldızla çekeceğiz. Şimdi uygulama için gerekli dosyalar yazıyorum. Nesneleri oluşturuyorum. Buraya yanlış yazmışım. Uygulama yazalım. Önemli de değil, buraya yazdım ama ben uygulama olarak kullanacağım. Arkadaşlar bu kodları daha önce hep bahsettik. O yüzden her seferinde anlatmışım her videoda. Dediğim gibi ilk 3 videomu inceleyin. Burada ana olarak yaptığım temel şu, kodlarımın çalışması için gerekli kütüphaneleri ekledim. Burada oluşturduğum, o arayüzden dönüştürdüğüm arayüz elemanlarının bulunduğu Python dosyasını import ettim. Burada da gösterdim arkadaşlar. Uygulamayı çalıştırıp bu arayüz elemanlarını uygulamamda gösterdim. Şurada da arkadaşlar uygulamayı kapatacağım exit'le. cs.exec diyerek kapatacağız. Şimdi arkadaşlar pardon, hep aynı şeyi yapıyorum. Uygulama, şu oluşturduğum uygulama nesnesi üzerinden kapatacağım. Uygulama.exec diyerek kapatıyoruz arkadaşlar. Bir çalıştıralım bakalım bu kodlar çekebilmiş miyiz? Evet, bakın buraya kodlarımızı çektik arkadaşlar. Şimdi şu combo box'ımızın içine 1, 2, 3 ve 4 seçeneklerini arkadaşlar yükleyeceğiz. Sonra da gönder butonumuzu tanımlayıp buradaki değeri alacağız. Kodlarımı buraya yazıyorum arkadaşlar. Buraya combo box'a UI diyerek ulaşacağım arkadaşlar. Şu add item'ı kullanacağız arkadaşlar. Combo box'a ekleme yapmak için bunu kullanıyorum. Bir ekleyeceğim tırnak içinde. Bakın ui nokta combo box nokta add item. Burada artık kopyalayarak gidebilirim arkadaşlar. Dördünü de ekleyelim. Şuraya 3, burayı da 4 yapalım. 4 seçenek eklemiş olduk. Çalıştıralım. Bakın burada 1, 2, 3, 4 seçim yapabilecekler. Şimdi arkadaşlar gönder butonunu tanımlayalım ve fonksiyonu tanımlayalım. Cevap diye bir fonksiyon oluşturuyorum buraya arkadaşlar. Fonksiyonumda işlemleri yapacağım. Bir tane de click olayı tanımlayayım. Buton tıklandığı zaman bunu yazalım. Push butonum vardı. Click olayı gerçekleştiği zaman connect diyelim. Bağlanacak. Hangi fonksiyona bağlanacak? Cevap fonksiyonuna bağlanacak. Evet. Butona tıkladığımızda arkadaşlar buraya gelecek ve bunun altına yazdığımız kodlar çalışacak. Şimdi combo box'tan gelen bilgiyi bir değişkene alalım. Tercih diye bir değişken oluşturayım. Tercih eşittir diyelim. Yine UI ile nesnelerime ulaşıyorum arkadaşlar. Combo box nokta current text, yani seçili text demek arkadaşlar. Combo box'ta seçtiğimize ulaşırken text diyerek get text diye ve text diye de değil de current text diye ulaşıyoruz. Combo box nokta current text diyorum. Bu sayede seçili text'i alıyorum. Şimdi burada artık şey yapacağım. Match fonksiyonunu, yani match yapısını kullanacağım. Pardon, fonksiyon dedim. Match yapısını kullanacağım. Match diyeceğim.
tercih diyeceğim. Tercihi eşleştir diyorum arkadaşlar. Aslında burada yaptığım bu. Geliyorum. Case 1 diyorum. Şimdi tercihi eşleştir dedim arkadaşlar. Şu tercih değişkenimi. Tercih 1 ise buradakileri yapacak. Buraya label'ımın şimdi şeyini yazacağım. Mesajını yazacağım. Birinci tercihe göre. Birinci tercihte sık izleme yok demiştik. UI nokta label üzerinde değiştireceğim. Evet, label'dı. O kullandığım label. Nokta set text diyorum arkadaşlar. Buraya kullanıcıya istediğim mesajı veriyorum. Bizi izlemediğiniz için üzgünüz diyelim mesela. Sonra case'den çıkalım arkadaşlar. Break diyorum. Aslında break demesem de match case'de çalışır arkadaşlar. Uyarıyı parantezden mi verdi? Evet, ben demeden bir deneyeceğim. Çalışması lazımdı. Case 2 diyorum arkadaşlar. 2 seçiliyse burada aynı kodu kopyalayıp sadece içeriğini değiştireceğim. Eğer bizi daha sık izlemeniz için çalışacağız diyelim. 2'de ara sıra diyordu. Bizi daha sık izlemeniz için çalışacağız diyelim. Bazen C# kodlarına arkadaşlar aklım gidiyor. Case 3 diyelim. Case 3 yani oranın 3 olduğudur. Arkadaşlar şimdi yaptığımız şu match'te yani tercihle eşleştir diyor. Şimdi biz tercihi combo box'tan aldık. Combo box'tan ya 1 ya 2 ya 3 ya da 4'ü alacağız. Yani oradan gelen bilgi bize 1, 2, 3, 4'ten birisi olacak. Eğer oradan gelen bu tercihin değeri 1 ise diyorum. Bunu yap. Tercihin değeri 2 ise bunu yap. Tercihin değeri 3 ise bizi izlediğiniz için teşekkür ederim diyelim. Burada izliyoruz sık sık manası var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz diyelim. Bir de aynısı case 4'ü oluşturalım. Dördüncü durum. Çünkü 4 de gelebilir. Burada da yine şu kodu kopyalayalım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bizi bu kadar çok izlemeniz, izlemeniz ya da bu kadar çok izlemeniz bizi gururlandırıyor falan diyelim. Tabii bu arkadaşlar sadece örnek olsun diye yazılmış bir uygulama. Siz bunu kodlarınızda birçok yerde case'i kullanabilirsiniz. Bu kadar çok izlemeniz bizi duygulandırıyor diyelim. Bizi onure ediyor. Bizi gururlandırıyor. Bizi gururlandırıyor diyelim. Şimdi bir çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım hata yaptık mı? Bir aslaydı. Bakın biri seçtim. Gönder dedim. Hata verdi. Ne hatası verdi bakalım arkadaşlar. Click olayını çalıştırdık mı? Push buton connect. Fonksiyonum cevap. Evet. Burada tercihi aldım. Current text'ten aldım. Tercihi bunlarla eşleştir dedim. Tercih 1 ise, tercih 2 ise, evet şu anda bir hata görmüyorum. Label.setText case şimdi arkadaşlar evet şöyle bir hata yaptık arkadaşlar. Case'i sayı olarak biz almadık. Bakın buna dikkat edelim. Case'deki gelen bilgi metindi. Metin olduğu için bunu da uygulama sırasında fark ettik. Tırnak için almam gerekiyordu. Şimdi 3 şunu da şöyle yapayım. 4. Şimdi arkadaşlar sorunum şundan oldu.
sayısal bir değer olarak değil. Biz 1, 2, 3, 4'ü tırnak içinde aldık. Yani metin olarak aldık. Metin olarak aldığımız için tercih değişkeni eşittir tırnak içinde 1 ise. Eğer bu sayısal bir şey olsaydı o zaman 1 demem gerekiyordu. Ben bunları tırnak içine almayı ıskaladım orada. Burada yapmam gereken sadece tırnak içine almaktı. Ama diyelim ki bu sayısal bir şey olsaydı o zaman da arkadaşlar case 1, case 2, case 3 diye de tanımlayabilirdim. Şimdi çalıştıralım. Mesela 3. seçenek sık sık bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. 4. seçenek bu kadar çok izlemeniz bizi gururlandırıyor. 1. seçenek bizi izlemediğiniz için üzgünüz gibi seçeneklere göre arkadaşlar mesajı verdik. Şimdi case yapısını arkadaşlar şu yaptığımız match case yapısının yerine biz bu kodlamayı if ile yapabilir miydik? Pek tabi yapardık. O zaman da if tercih eşittir 1 ise diye şeyimizi yapardık. Kıyaslamamızı sonra else elif tercih eşittir 2 ise elif tercih eşittir 3 ise ve else diyerek if ile de bu programı yapabilirdik. İsterseniz uygulamalarınızda duruma göre, projenize göre match case yapısını, isterseniz de if yapısını kullanabilirsiniz. Şurayı tekrar hatırlatalım. Yaptığımız hata önemli bir hataydı. Tercih değişkenim string yani text tutuyor. O yüzden direkt case 1 diye başlayamam. Metin tutuyorsam tırnak içinde başlamalıydım. Sayı olsaydı direkt başlayabilirdim arkadaşlar. 1-2 kullanmadan çalışıyor. O benim C Sharp'a kaydı yine aklım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.